Bir gece Mısır sessizdi. Ama sarayın içinde bir adam gördüğü rüyayla titriyordu. Tahtını devirecek bir çocuk doğmuştu. Ve o çocuğun kaderi bir sepetin içindeydi. Peki rüzgarın yönünü kim tayin eder? Ve bir nehrin akışını kim çizer? Ve bir bebeği kim korur Firavun'un katı kalbinde? Bu sadece bir hikaye değil. Bu, tarihin yönünü değiştiren sessiz bir mucize. Ve her şey Nil nehrine bırakılan küçücük bir sepetle başladı. Hazırsanız başlayalım. Gecenin derin sessizliği Mısır'ı örtmüştü. Sarayın duvarları soğuk, rüzgar keskin, gecenin kokusu ağırdı. Firavun uykuya daldı ve o gece hiç unutamayacağı bir rüya gördü. Sarayın duvarları bir anda yıkılıyor, Nil'in suları taşarak tahtı sürüklüyordu. Ordusu yok oluyor ve her şeyin başında küçük bir bebek duruyordu. Bu rüya bir hükümdarın kabusu ama bir peygamberin kaderiydi. Sabah olduğunda Firavun ter içindeydi. Kalbi hızla çarpıyordu. Sesi titriyor. Bu rüya ona tahttaki çöküşünü fısıldamıştı. Firavun hemen kahinlerini topladı. Kralın karşısına diz çöken kahinler sessizdi. Ta ki biri konuşana kadar. Efendimiz, İsrail'oğullarında bir erkek çocuk doğacak. O çocuk büyüdüğünde seni devirecek ve tahtın yıkılacak dedi. Firavun'un gözleri büyüdü o anda. İçini tarifsiz bir korku kapladı. Bir hükümdar binlerce askerden değil bir bebekten korkmaya başlamıştı. Ve bu korku tarihin en büyük zulümlerinden birini doğuruyordu. Firavun emrini verdi. İsrail oğullarında doğan her erkek çocuk öldürülecek. Mısır'ın sokaklarına askerin çizmeleri yankılandı. Kapılar kırıldı, bebeklerin ağlama sesleri gökyüzüne yükseldi. Toprağa korku, evlere sessizlik çöktü. Anneler evlatlarını saklamak için yer altında kazdıkları çukurlara, koyun ağlarının köşelerine gizlediler. Ama korkunun gölgesi her yere uzanıyordu. Ve o karanlık gecelerden bir kadın ellerini göğe açmıştı. Rabbim, evladımı sana emanet ediyorum. O kadın Hz. Musa'nın annesiydi. Bir anne, kalbi korkuyla çarpan ama Rabbine güvenen bir anne. Gözlerinde yaş, yüreğinde iman vardı. İşte o an göklerden bir ses ona seslendi. Onu emzir, korktuğunda onu suya bırak. Korkma ve üzülme. Biz onu sana geri vereceğiz. Kasas suresi ayet 7. Bir annenin duası bir milletin kurtuluşuna dönüşüyordu. O gün Hz. Musa'nın annesi bir sepet örmeye başladı. Hasırdan ince ince titreyen ellerle her düğümde düğüm vardı. Her ilmikte umut. Sepet basit görünüyordu ama kaderi taşıyacaktı. Ve o sepet tarih yazacaktı. Sabahın ilk ışıkları Nil'in sularına vurduğunda anne bebeğini sepete yerleştirdi. Kucağında son kez öptü. Gözlerinde yaşlar süzüldü ama elleri titremedi. Çünkü o eller teslim olmuştu. Ve sepet Nil'in sularına bırakıldı. Nehrin akıntısı yavaşça onu taşıdı. Sanki Nil Rabbinden gelen bir emirle yol açıyordu. Taşlara çarpmıyor, rüzgar süslüyor, kuşlar sessizce izliyor. Bir annenin gözünde akan yaş, bir kavmin kurtuluşunun başlangıcıydı. Sepet rüzgarın yönünü bilirmiş gibi Firavun'un sarayına doğru yol aldı. O sırada Firavun'un eşi sarayın bahçesinde yürüyordu. Sessizliği bozan bir ağlama sesi duydu. Nil kenarına yaklaştı, gözleri sepeti gördü. Sepetin kapağını kaldırdı, küçücük bir yüz, parlayan bir nur o an kalbi ısındı. O bebek Firavun'un korktuğu çocuktu ve şimdi onun evindeydi. Firavun öfkeliydi, bu bebeği öldürmek istedi ama karısı ona dokunma dedi. Kalpler Allah'ın elindeydi ve Allah Hz. Musa'yı sarayın kalbine yerleştirdi. Bebek ağladığında hiçbir süt anne susturamıyordu. Ta ki gerçek annesi saraya gelene kadar. Ve Hz. Musa öz annesinin kucağına emzirildi. Annesine verilen söz gerçekleşmişti. Firavun bir rüyada korkmuştu ama ilahi kader ondan çok daha güçlüydü. Korktuğu çocuk onun sarayında büyüyecek. Bir gün zalimi tahtını yıkacaktı. Bazen Allah'ın planı sessizdir ama her sessizlik tarihe bir iz bırakır. Bir sepet, bir nehir, bir anne, bir peygamber. Ve Hz. Musa'nın hikayesi daha yeni başlıyordu. Zulüm ne kadar güçlü görünürse görünsün, Allah'ın planı sessiz ama sarsılmazdır.
Firavun bir rüyada korktu ama Rab korktuğu şey kalbine yerleştirdi. Bir annenin duası bir kavmin kurtuluşu oldu. Eğer sen de bu tür gizemli, derin ve ibret dolu hikayelerin devamını kaçırmak istemiyorsan, Derin Belgesel kanalına abone ol